Ya o zaman okur yazarımız yokturdu. Babalarımız fakirdi. Bizi okula gönderemediler. Yan yak dükkana gelirdik. Biz öylelikle büyüdük. Yani zanaatımızı öğrendik. Benim okur yazarım yok. Bu işe çocukken, çırakken başladık. Şimdi hem usta olmuşuz hem çırak olmuşuz. İşte dükkan açtık. Şimdi ne çırak var ne bir şey. Hem ustayım hem çırak ol. Ben 60 senedir severek yapıyorum zanaatımı. Çünkü sevmesem yapamam. Beceremem, böyle beceremem. Ama ben seve yaptığım için sabahtan kalkıp ben burayı düşünüyorum. Ben dükkanıma ne zaman gidebilirim? 6'dan mı açarım, 5'ten mi açarım, 7'den mi gelirim? Benim üstüme güneş doğmaz. 5.30'da daima ayaktayım. Ben Bismillahirrahmanirrahim derim, dükkanımı kaldırırım. Burada otururum, beklerim. Akşam 5.30-6'da da çeker evime giderim. Allah ne verirse Allah bin bereket versin. Cenab-ı Allah ne demiş? Sabahtan erteden kalk, üstüne güneş doğmadan kalk, git dükkanını aç, sen rızkını benden bekle. Rızk verene kurbanım. Yok mu baba? Ya ben gideyim mesela saat 10-11'e kadar yatayım, ondan sonra geleyim dükkanımın arabasını kaldırırım, Allah bana ne rızk verir? Verir mi? Vermez. Sabahtan erteden dükkanını açacaksın, Bismillahirrahmanirrahim dedim, arabayı kaldıracaksın, dükkanın önünde oturacaksın. Cenab-ı Allah senin rızkını gönderir. Eğer az, eğer çok, rızkına konu olacaksın. Ben aşağı yukarı 10 yaşında, 8 yaşında ben bu zanaate başladım. Bak ne dedim sana? Yan yak geldim, çorapsız, ayakkabısız. Çünkü o zaman buralar hep böyle taşlardı. Parmağımız taşa değerdi. Eve giderdik derlerdi ya parmağına ne oldu diyor işte. Ya oğlum diyordu parmağın gözü kör. Parmağın gözü olur mu ya? Çünkü ayakkabı yok, bir şey yok yani. Bir tıkır yok. Yan yak gelirsen tabii ki vuracaktın taşa. Öyle bu gibi asfalt maksat değildi. Hep böyle kocaman taşlardı. Yerden bile yan yaksında satanı. Ya parmaklarımız hep böyle taşa değerdi. Sabahlara kadar sızılardı. O anda da gelirdik, kap silerdik, bunları silerdik, temizlerdik. Soyunurduk, bunların içine girerdik. Ya ona rağmen çalıştı hep. Bize küfür ediyorlardı, söylüyorlardı, yüzümüze tükürüyorlardı. Lan oğlum bela mısınız lan, cehennem olun gidin derlerdi. Gene gitmezdik. Ha neden gitmezdik? Bir saygı vardı. Ha bir de diyordun ya ben bu zanaatı böyleyim. İstersen bana ne derse dersin. Ona rağmen biz de oturduk, zanaatımızı belledik. Allah'ın keremine çok şükür şimdi evimizde var. Dükkanımız da var. Çoluğumuz da var, çocuğumuz da var baba. Torunlarımız var. Hep bu zanaatten. Allah bin bereket versin. Zanaat kazandırdı. Şimdi bir zanaat, şimdi çarşıda bir dükkanın olsun, evin olmaz. Dükkan evi kazanır. Bak benim ellerime bak. 70 senedir bu elim çalışıyor. Hep yanık. Ha neden? Namusumdan çalışmışım, helal çalışmışım. Yok mu bu? Allah bana işte onu vermiş, torun vermiş, tosun vermiş. Her şeyim var şükür. Ya Allah'ın keremine 1000 kere şükür. Ben Allah'ımdan şikayetçi değilim. 3-4 tane çocuğa vermişim, kız gelin etmişim. Hiç birinden minnet etmemişim. Cenab-ı Allah beni derde koymamış. Eğer az etmişim, eğer çok etmişim, eğer birine fazla, birine eksik, hepsini yuvadan uçurmuşum. Ya bu mesleğin her tarafı zor. Çünkü bir parça kabı geldiğin bile bunu 7 kere eline alın. 7 kere. Bunu 7 kere senin elinden geçiyor. Yani ister temiz olsun, ister kirli olsun, bu 7 kere senin elinden geçiyor. Ona göre hesapla yani. O zaman mesela ilaç yokturdu, şey yokturdu, şimdi ilaç var. İlacı sürtük, hemen temizlik indiriyor. O zaman öyle değildi, ayaklarımızla giriyorduk bunun içerisine.
Kumun içerisine ayaklarımızdan giriyorduk. Ayaklarımız da parça parça olurdu. Hala benim topuğum delik. 40 tane köylere gitmişim. Köylere. O zaman böyle temizlik yoktu. Bitim bir ayın içerisinde yatmıştı. Temizlik yoktu, bir şey yoktu. Giderdik 40 gün, 50 gün. Oralarda çalışırdık. Getirirdik burada da kışın. Tükenimize sermiye koyduk, yerdik. Şimdi cafayı çekmeyen aşık safanın kadrini bilmez. Cafayı çekeceksin ki safayı süre. Bizim babamızdan, anamızdan bize bir şey de kalmamış. Ne varsa bizim kolumuzun emeği. Ben ne yapmışsam hep kolumun emeği yapmışım, helal yapmışım. Haram bir şey yaptığım bile, böyle birinden 100 para fazla söylediğim bile, inan et ben o gece yatamam. Geldiğim bile diyorum ki ya arkadaş, ya bu sen bana fazla para vermişsin hala. Zor geçindi o. Çünkü bunun 1 kilo kaylı 200 bin lira. Bunun mazotu var, bunun malzemesi var, kolayı var, şunu var, bunu var. Yok mu bak? Yani biz burada hasret bir yere gitmeyek. Bu zanaatı da öğrenmişim. Başka bir şey de şimdi ben mesela gel altın sayamam. Altıncı dükkanda oturamam. Onun için işte bu ben zanaatımı yapabilirim. Yok mu bak? İşte mesela günümüz geçiyor burada. Ya. Yoksa öyle karın doyuracak bir iş yok. Yok, burada 4 kişi kalmışız. 4'ümüz de vefat edersek bu zanaatı burada yapan yok. Benim çocuğum yapmıyor ya. Yapamıyor. Benim çocuğum ocağın önüne geçip böyle bir tane yapamıyor. Yap diyorum çünkü onu yani severek yapmıyor ha. Severek yapsa öğrenir. Şimdi bir çırak tuttum bile diyor yemeğim kaç çırak vereceksin. Ekmeğimi vereceksin. Sabahtan kahvaltımı, öğlende yemeğimi. Bana ne vereceksin diyor. Ne vereyim oğlum? Ben ne kazanırım ki ne vereyim sana? Öğlen yemeğimi verirsem, sabaha da verirsem. Ne vereceğim? Herif diyor 50 lira verirsen gelirim diyor. O da yani tutacak bir işi yok ha. O öğrenene kadar bizler gideriz. Ya baba. Yani bir çocuk geliyor diyor ki bana yemeğe 50 lira verirsen gelirim. Bizim bu zanaatımız artık burada 4 kişi kalmışız dedim. 4'ümüz de gidersek bu zanaat biter. Burada 150 adamdık. 150 tane böyle tezgahımız vardı. 150 taneden 4 kişi kaldık. Çünkü hep gittiler başka yere. Ankara'ya gittiler, İstanbul'a gittiler, başka dükkan açtılar. Başka işe gittiler, atıldılar. Biz de burada kaldık. Parası olmayan adam ne olur? Bundan 30-40 sene evvel ne alamyon vardı, ne merdan vardı. Hepsi bakırdı. Kaşığımıza kadar sarıdı. Şöyle sarı bakırdı. Kaşığa kadar kallardık. Şimdi hepsi o merdan çıkmış. Mesela çaydanlık bak orada bakır da var. Burada krom da var. Şimdi bakırdan kromun arasında dağlar var. Şimdi ondan da bir çay iç, ondan da bir çay iç. Bak ne kadar güzel bakırın ki. Ama krom için içinde suyu da kaldı mı koku yapıyor yani. Yok mu baba? İşte bu gibi şeyler bizim zanaatımızı öldürdü yani. Çok farklı oluyor. Mesela bir bastığı alüminyum kazanında da yapıyorlar bekmezi. Bir de bakır kazanında yapıyorlar. Şimdi bakır kazanın bekmezi başka, alüminyum kazanın bekmezi başka. Şimdiki mesela esnaflar hep cahil. Mesela diyor şurada gidiyor bir dükkan açıyor cahil. Bilmiyor yani esnafın ne olduğunu. Ben 70 senede burada her gelene ben anam, bacım, abla diye hitap ediyorum. Büyük olsun abi diyorum. Daha büyük olsun dede diyorum. Oturtuyorum, it yemeği veriyorum. Şimdikiler öyle değil. Mesela bir gidon bir elbise almaya
Her babam senden kaba kaba konuşuyor yani. Esnafının olduğunu, ne olduğunu bilmiyor. Ya yığmış malı oraya.